Normalde state variable feedback şeklinde gerçekleştireceğiz. Yani kontrolcümüz durum değişkenlerini bir kazanç matrisiyle çarpılmış hali olacak. Daha sonra bunu sisteme giriş kontrol sinyali olarak vermiş olacağız. Buna full state variable feedback yapısı deniyor. Yani şöyle gösterelim. Bizim sistemimiz var. Bu sistem state space formunda x eşittir ax artı bu, y eşittir cx artı du şeklinde değil mi? Durum uzayı formunda. Bunun çıkışı full state olmuş olacak. Y eşittir x olmuş olacak. Sonra bunu bir kazanç matrisiyle çarpıp matris çarpımı, vektör çarpımı şeklinde sisteme geri besliyoruz. Şu tabii referansımız oluyor. Ne yapıyoruz? Bunu eksi kx diyoruz. Şu bizim kontrol sinyalimiz oluyor. Şuradaki kontrolcüyü iptal ediyoruz. Buna da feedback, yani feedback kontrolü. Feedback kontrol yapısı. Yani sistemi kendi durum değişkenlerine göre kontrol ediyoruz. Şimdi onları zaten LQR'de bakacağız. Feedback, full state feedback kontrolcü yapısına. Çevrim çözümü oluyor. Tabii ki de şeyin içerisine başlangıç koşulları da dahil ediyoruz. Durum uzayı içerisine. The problem interacts with the optimal control of linear system. Yani x eşittir ax artı bu şeklinde kuadratik performans indeksi şeklinde gerçekleşiyor. X eşittir ax artı bu dedik. Bu sefer kuadratik performans indeksi diyoruz. C eşittir işte sıfırdan sonsuza zaman, tüm zamanları kapsayacak şekilde oluyor. Durum vektörünün, yani şu bizim state vektörümüz, bir tane Q pozitif definite Q matrisiyle çarpılması. Yani bunun içerisinde ne olacak? Sen buradaki bütün durumların enerjisini ne yapıyorsun? Sıfıra götürecek. Şu enerji benzeri bir denklem. Kuadratik olunca ne oluyor? 1 bölü 2 mv kare gibi, yani enerji benzeri bir denklem. Durumların tüm enerjisini sen minimize etmeye çalışıyorsun. Bu da ne yapıyor? Kontrol neyi etkiliyor bu? Senin kontrol performansını etkiliyor. Diğer performans indeksimiz, yani bunu artı dersek, bu ikisinin ortak etkisi. Yani hibrit olmuş oluyor. Bu da minimum effort. Yani actuator'ların harcanan gücü bize ediyor. Buradaki enerji bize ediyor. Bunun vektörünün transpozu yine kuadratik formda, karesel form yani. P pozitif semi-definite bir matris. Tamam, şöyle göstereyim. Şunu matris olarak anlaşılsın. Şu altındaki şu şekilde olursa matris işareti. Artı yine U bizim yine kontrol surface'ımızdaki vektör değişkenleri. Tamam. Performans indeksimiz bu şekilde oluyor. Q pozitif semi-definite simetrik matris. Diğeri de pozitif definite. Şimdi onları şöyle göstereyim. Şu pozitif semi-definite. Pozitif semi-definite olunca ne oluyordu? Sıfırdan büyük eşit oluyordu. Pozitif definite olunca sıfırdan büyük oluyor, değil mi? Yani şu sıfır büyük eşit sıfır. Bütün elemanları. Diğeri de büyüktür sıfır. Pozitif tanımlı. Pozitif yarım tanım. Büyüktür sıfır. LQR linear optimal control problem. LQ problem oluyor. LQ problem is approach to two different points of view. First Hamilton-Jacobi approach will be applied to a matrix and a matrix form of solution known as matrix-Riccati equation. Matrix-Riccati equation is obtained some concepts from the second method to derive the matrix results. Matrix-Riccati equation'a bakacağız biz şimdi. Bu problemi nasıl çözeriz? Bunları gördük zaten optimal kontrol problemi için. System is described x dot eşittir fx ut şeklinde bu sistem denklemimiz. Performans indeksimizde phi dt integral t sıfırdan t f'ye phi integral dt dedik. Tamam. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi boundary value problemi çözebilmek için
two point boundary value problem dediğimiz şey yani iki noktadan kısıtlı. Hem t0'dan t0'da two point hem de x tf şeklinde değil mi? Şu iki aralıkta yani. İki sınır koşul şartında open loop kontrol elde için. Optimal kontrol yasamızda U yıldız oluyordu. Let's close loop control is south. Next, let us define a scalar function where in the minimum value of the performance index state at time. V gibi bir fonksiyon burada oluşturmuş. Ve bunu hangi formda ifade etmiş? Evet, bunun içerisine U optimali de yerleştirmiş. U optimali de yerleştirince ne olacak? Kapalı çevrim olacak değil mi? Normalde açık çevrim oluyor. Fakat biz U'yu da yerleştirince içerisine closed loop formda olacak. Bu x'te is the value of the performance index optimal trajectory which begins x'te an initial state at time. Vt Lyapunov function'da gibi de düşünebiliriz. Lyapunov enerji fonksiyonu. Bu enerji fonksiyonunu minimize etmek amaç. Bunun içerisinde tabii hem state'ler dahil hem de kontrol action dahil. Hem kontrol performansı minimize ediyor hem de kontrol performansı hedeflerimizi yani diyelim mesela hızlı bir şekilde ulaşmak istiyoruz biz istenilen trajektöriye. Referansa hızlı bir şekilde ulaşmak istiyoruz. O zaman şunun işte toplam şeyini minimize etmeye çalışıp onu hemen sıfıra çekmeye çalışıyor. Yani bu performans yani transient artı steady state şeyi birleşimi yani zaman cevabının. Bir de bunu tabii ki de minimum effortla yapması lazım. Yani çok hızlı bir şekilde böyle çekebilir fakat çok yüksek enerji harcar. O ikisi arasındaki bir trade-off var yani. İkisi arasında trade-off var. Evet, şimdi bunun tabii ki de türevini alıyor. Bunu çünkü neden? Minimize etmek amaç. Bunun türevini sıfıra eşitleyecek şekilde yine yapıyor aynı şekilde. Evet, şimdi bizim ağımız neydi? H eşittir hx lambda control eigenfunction, control eigenstate function, lambda artı phi performance index artı lambda f değil mi? İşte o zaten belli. U'yu da U eşittir U star. U'yu da DH bölü DU eşittir 0 olacak şekilde yazıyorduk. Bu tabii çok değerlikli bir fonksiyon olduğu için bunların her birini ayrı ayrı yazmak lazım. Kaç tane işte durumu değişkenimiz varsa bizim o kadar denklem üretiyoruz. Diferansiyel denklem üretiyoruz. Diferansiyel denklem takımı. Evet, burada şu gradyanın yani şu ne demek? Bizim Lyapunov enerji benzeri fonksiyonumuzun gradyanının aynı zamanda burada neyi ispat ediyor? Control eigenstate function eşit olduğunu ispat ediyor. Şu ikisi arasındaki ilişkiyi tanımlamış. Delta V fonksiyonu. Delta V is a function of this delta. U star is now the feedback control law. Provides the optimal control from initial condition. Bunun tabii hem state'e göre hem zamana göre kısmi türevlerini alıyor. Evet, şimdi en sonunda elde ettiğimiz denklemi söylüyorum size şu. H star optimal x delta işte. Delta V T artı eşittir 0. Tabii bu enerjiyi tabii ki bunu ne yapması lazım? Sıfıra çekmesi lazım. Optimal kontrolü gerçekleştirmemiz için ve sıfıra hangi koşulda çekecek? T final state'te ve x final state'inde. It's necessary since the only situation for which the pi is 0. The system that starts f of tf summary of counter diyor. Evet, şimdi bakıyoruz burada.
birinci basamağımız, yani fonksiyonu yazdıktan sonra birinci basamağımız step 1 dedik. Şimdi lambda replaced by delta v. Şimdi lambda fonksiyonu yerine delta v fonksiyonunu yerleştirmiş burada. H bizim yine kontrol ilgili state fonksiyonumuz. X var, U var. Bu sefer lambda yerine delta v var. Delta v bu potansiyel, bu enerjinin gradiyatı. Double pendulum, inverted double pendulum'a yöntemi uygulayacağız. Ve buna göre elde edeceğiz sonuçları. Şimdi göstereceğim ben size hepsini. Siz o yüzden burada bunları kullanarak başta matematiksel denklemini çıkaracağız. Sonra Simulink onun dinamik simülasyonunu yapacağız. Şimdi H eşittir delta VT artı phi dedik. Tamam. H'ı with respect to U to obtain, tamam. Uçları elde etmek için. Şu bizim step 1. Minimize H with respect to U. Minimize H with respect to U. Onun bir alt kümesi yani. Uçlar. Tüm admissible kontrolcülerin bir alt kümesi oluyor. Step RT, tamam. Şu step 2 oluyor. Şimdi step 3'te ne var? Find optimal H. Find optimal H. H star X. Delta VT. Eşittir. H star U. X vektörü. Vektörü. X arada ne var? Bu şey var. U star var. U star'da neymiş? X delta v t'den. Bunun bir fonksiyonu. Tamam. Peki. Şu step 3 oluyor. Step 4'te ne yapıyoruz? Solve partial differential equation. H star X delta v f. H star'ı bulduktan sonra şu denklemi çözüyoruz. Şu denklem nereden geliyor? Şöyle gösterelim. Şuradan geliyor. Şimdi bizim Lyapunov fonksiyonumuz zamana göre türevi H star'a eşit olacak. Eigenvalue state fonksiyonu H optimali bulduktan sonra bunu da dv bölü dt'ye eşit kabul ediyoruz. Şu bir enerji fonksiyonu, kuadratik bir enerji fonksiyonu olarak tanımlanmış. Onun mantığı da şey, yani ikisinin de optimal, yani sen Lagrange-Euler denklemini çözmekle aynı zamanda neyi sağlamış oluyorsun? Enerjiyi, şu kuadratik fonksiyonu, kuadratik enerji fonksiyonunu bunun global minimum, yani global minimum state'e getirmek zamanla global minimum state'e gelecek şekilde. Enerji yani giderek azalması lazım, kararlı bir çözüm olabilmesi için. Bunu işte aslında nonlinear kontroldeki kavramlarla bunu anlatmak lazım. Bunu o yüzden bu nonlinear kontrol kısmına da bağlı da Lyapunov kararlılığı falan Lyapunov stability. Şurada şu fonksiyonda bunun eşitliğini gösteriyor. Enerji yani giderek azalarak çözüm, yani minimum enerjiye zaten Lagrange-Euler'in denkleminin çözümü bize neyi veriyordu? Minimum enerji veriyordu. Bu da Lyapunov kuadratik enerji benzeri fonksiyonun da çözümü bize onu vereceği için zamana göre türevi şey olacak. Sıfır olacak. Şu iki eşitlik o zaman sıfıra eşit olacak yani. İkisi de aynı şeyi temsil ediyor. Dolayısıyla biz oradan çıkartıyoruz. Boundary conditions. Çünkü bunun appropriate boundary conditions to obtain vxt. İkinci aşamada da ne yapıyormuş? Substitute the results of the step 4 into the expression U star to obtain the optimal control. En son basamakta da şu step 4 dedik. Buna step 4 dedik. Step 5'te de
substitute the results of step 4 into the expression for u star iste. Bu da step 5'miş. Tamam, step 5 dedik. O zaman optimal kontrol. Optimal feedback. Is obtained. Tamam. Şimdi soruyu çözerken bu prosedürlerin hepsini bulacağız. Şimdi evet, burada da pratikte bazı problemler yaşanıyor diyor. Mesela aslında kararlılık, yani kararlı olacak bir çözümde çok birbirinden bağımsız farklı çözümleri ortaya çıksa bile biz kararlı çözümleri elde etmek için uğraşacağız. Şimdi evet, gayet basit. Şimdi şey yapalım. Şu problemi çözelim. Şimdi bunu example diyelim. Find the optimal closed loop control of. Find the optimal closed loop control of for the linear system given by performance index. Performance index x kare artı y kare eşittir dt'ymiş, tamam. Şimdi x stat eşittir. Hemen bakıyoruz. Sistemimiz neymiş? Sistemimiz x stat eşittir. Eksi 2x artı uymuş. Tamam. Biz zaten şeyi yapacağız. Mesela siz pendulum denklemlerini oluşturduktan sonra aynı bunun modellemesini yaptıktan sonra durum uzayı modeline çevireceğiz. Lineerleştirip mesela pendulumu lineerleştirip belli bir çalışma noktasında durum uzayı formatına çevireceğiz. Durum uzayı formatına çevirip daha sonra burada LQR kontrolcüyü tasarlayacağız. İş bu fonksiyon nonlineer o state nonlineer denklemi elde ettikten sonra denklemlerinde işimiz kolaylaşıyor. Sıfırla yine sonsuz arasında demiş. Bu vxt is the form of, yani bu Lyapunov benzeri fonksiyon vxt fonksiyonu in the form of alpha squared, yani kuadratik formda. Enerji benzeri fonksiyon. Tamam mı? Hem state'in karesini hem de şeyin karesini dahil ediyor. Ya enerji benzerinden kastımız yani 1 bölü 2 mv kare ya. State mv de zaten bir stat zaten. Mesela x stat kare. Mv kare, x stat kare bir state. Sen bu enerjiyi ne yapıyorsun? Minimize etmeye çalışıyorsun. Gayet basit yani. Kinetik enerji diyelim bu. Mekanik enerji. Bunu minimize etmeye çalışıyorsun. Amaç o. O enerji minimize olması demek zaten kararlı hal. Çünkü neden kararsız fonksiyonda ne olur? Giderek state'ler büyür değil mi zamanla? O zaman enerji sonsuza doğru gider. Kararlı olması için bir yere oturup oturması, enerjinin sıfırlanması gerekiyor. Total enerji yani, değil mi? O da optimizasyon probleminde kuadratik şeye karşılık geliyor. Global minimum karşılık geliyor. O yüzden kuadratik fonksiyonlarda. Çok boyutlu olsa bile bu, çok boyutlu bir yüzey eğride ne oluyor? Paraboloid. Paraboloidin işte global minimumunu bulması kolay. O yüzden o fonksiyona benzer bir şey yapıyoruz. Şimdi peki evet, o zaman h fonksiyonumuzu nasıl tanımlıyorduk? Şimdi şurada gayet basit. H fonksiyonumuz eşittir delta v delta v f artı phi.
Lambda yerine delta V koyduk değil mi? Artık Lyapunov fonksiyonumuzu Lagrange multiplier yerine geçirdik. Lambda f artı phi şeklinde verdik kontrol state function'ımızı. Peki delta V fonksiyonumuz ne? V fonksiyonumuz alfa. V eşittir alfa x kare. Kuadratik olacak yani değil mi? Kuadratik bir tane fonksiyon tanımladık. Şu Lyapunov fonksiyonu. Enerji like fonksiyon. Lyapunov enerji benzeri fonksiyon. Bunu türevini alınca ne demek? Türevini alacağız. 2 alfa x türevi. Gradyanı yani. Kısmi türevi. H eşittir lambda yerine neyi yerleştiriyorduk? Kontrol state function'da lambda yerine delta v'yi koyuyorduk. Lagrange multiplier'de bu bizim kısıtımız oluyor. Neden bu kısıtımız oluyor? Aynı zamanda sen o Lagrange Euler denklemini çözerken ne yapmasını istiyorsun aynı zamanda? O enerjiyi minimize etmesini istiyorsun. Yani o zaman onu kısıt denklemi olarak geliyorsun. O enerji fonksiyonunu. Şu enerji fonksiyonu, benzeri fonksiyonu minimize etsin istiyorsun. Sistem üzerinde. Phi de zaten bizim performans indeksimiz. X kare artı U kare. O zaman H kontrol state function'ımız ne oluyor? 2 alfa x çarpı eksi 2x artı x tak eşittir eksi 2x artı sistem denklemimiz. Sistem denklemimizi yazıyoruz. İmplement ediyoruz. 2x artı u artı x kare artı u kare gibi fonksiyon elde ediyoruz. Burada anlamadığınız nokta olursa sorun. Daha sonra bu çarpım ne oluyor? H çarpımı 2 kere 2 4 alfa x kare 4 alfa x kare artı 2 alfa x u alfa x u artı x kare artı u kare x kare artı u kare. Şunu bitirmemiz lazım çünkü bunu projede kullanacağız bu kısmı. Şimdi MATLAB'de de nasıl yapıldığını falan göstereceğim. O yüzden bununla ilgili güzel bir makale yazmamız lazım. Bunu oturtup DH DU dedik. DH DU U'ya göre olan kısmi türevimiz. Bunun U'ya göre kısmi türevini alınca ne oluyordu? 2 alfa x gidiyor. Şurası gidiyor. 2 U. Kuadratik fonksiyonu almak kolay. Ama bunu absolute value'da tanımlamıştık geçen. Yani o minimum ve sort problem'da. O absolute value'da takılınca bunun türevini almak sıkıntılı oluyor. Anlatabildim mi? Orada o yüzden karmaşa oldu yani. O yüzden bir sürü partial function yazmak gerekiyor. Yani o matematiksel bir problem var orada. 4 alfa x kare artı 2 alfa x u artı x kare artı u kare dedik. Sonra dh bölü du'ya geldik. dh bölü du'da 2 alfa x artı 2 u. U'ya göre gitti. Burası 2 alfa x geldi. Artı 2 u. Tam 2 alfa x artı 2 u eşittir 0 oldu. Tamam güzel. Buradan neyi çektik? U star'ı çektik. Star U optimal. Eksi alfa x olarak. Tamam. Step 3'te ne yapıyoruz? H yerine neyi koyuyoruz? H star'ı. H star'a ulaşabilmek için ne yapmamız lazım? H star'a. U yerine U star'ı koymamız lazım değil mi? Eksi alfa U yerine eksi alfa x koyacağız. Yani daha önce yaptıklarımızın aynısı. Sadece Lyapunov function olarak değişiyor şu. Eksi alfa x alfa x karesi. U gördüğümüz yere eksi alfa x koyuyoruz. Sonra yeniden düzenleniyor. Alfa kare x kare eksi 2 alfa kare x kare. Şu eksi 2 şöyle yazalım, tekrar yazalım. Şurada eksi. Tamam. Eksi 4 alfa kare x, tamam şu eksi 4'müş. O zaman eksi 4 doğru. Biz ne olur o zaman? Eşittir kaç yıldız? Eksi 4 alfa x kare. Evet, eksi alfa kare x kare
x4 alfa x kare eksi 2 2 şu alfa kare x kare olacak. Eksi 2 alfa kare x kare. Sonra artı x kare. Şurada ne olacak? Alfa kare x kare olacak. Alfa kare x kare olacak. O da eşittir x. Şu ikisi toplandığında ne oluyor? Eksi alfa kare x kare oluyor. Değil mi? Eksi alfa kare x kare. Eksi 4 alfa x kare artı x kare. Tamam. Sonra x kare parantezine almış. 1 şurası 1. 1 eksi alfa kare. Pardon 1 eksi 4 alfa. 1 eksi 4 alfa. Eksi alfa kare. Tamam. H star buymuş. Tamam, H star'ı elde ettik. Peki 4'te ne yapacağız? 4'te de şeyi çözüyorduk. H star artı delta V bölü H star artı delta V bölü delta T'yi çözüyorduk. Lyapunov function kısmı zamana göre türevi eşittir 0 dedik. Ne olacak bu? Du bölü dt alfa x kare miydi? Alfa x kare olduğu için alfa x kare zaten zamana göre olan 0 olacak. O hiçbir şey, şurası 0 olacak zaten. Zamana göre değişmiyor. Şurası 0 olunca o zaman h eşittir 0 zaten. X kare 1 eksi 4 x kare eksi lambda kare eşittir 0 oluyor. Tamam. H star şu eşittir 0 oluyor. Tamam mı? Oradan geliyor. Oradan da alfa ne oluyor? X kare 0 olamayacağına göre alfa 1 2 alfa 2 kuadratik terim. Alfa 1 2 eşittir eksi 2 kök. Eksi 2 artı eksi kök neymiş? Kök 5'miş. Tamam, şunun köklerini buluyorsun. Yani root diyorsun. Şu polinomun kökünü buluyorsun. Köklerini buluyorsun. Tamam. When the pi measure has been changed. Tamam. T0'dan TF'ye bir de T final var. The only change H Hamilton-Jacobi equation is the boundary condition for U x TF TF. Ve TF'de eğer şey olsaydı, dolayısıyla optimal kontrol şeyini bulduk. Select all değil. Şöyle şu alfayı bulduktan sonra zaten optimal alfa ne olacak? Eksi 2 artı eksi 2 kök 5 x oluyor. Şunu geri besleme yapınca alfa 1 mesela bunu koyduğunda katsayısı k çarpı x ya, optimal feedback kontrollerimiz. O zaman onu bulmuş oluyoruz. O sistemi ne yapıyor? Optimize etmiş oluyor. Bizim istediğimiz değere çekmiş oluyor. Eğer performans indeksimiz böyle olsaydı, sadece kısımda T0, TF'yi dahil etmiş olsaydık şurada performans indeksine, final state için ne olacaktı? Boundary condition olarak Vx, V, TF. Bir de Vx, V, TF için ayrı bir tane fonksiyon yazmamız gerekiyordu. Yani theta x, TF eşittir Vx, V, TF olmuş oluyor. Şimdi burada da başka bir örnek var. Burada vakit kaybetmeyelim. Biraz buna hızla bakalım. X dot eşittir xt artı bu t demiş. That minimizes 1 bölü 4 kare t dt demiş. Sıfırdan t'ye. Bir de final condition var. Şu theta. Fiile karıştırmış. Şurası theta. The final time is specified and admissible state and control is constrained by boundary. Bir xt final xt'nin 4'te 1'i. X kare t'nin 4'te 1'i. Şunu minimize etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda artı demiş burada. Final state için de vermiş. Constraint. Hamilton equation ne oluyor? 1 bölü 4 bu kare şurası artı delta v x artı u. X artı u bizim sistem denklemimiz şurada. Pardon, bu eksi 2 x artı u'ymuş. Bizimki x artı u şurada example'da verilmiş. Stat eşittir x artı u verilmiş. Tamam. Delta v stat x artı u demiş. Şunun u'ya göre türevini alınca ne oluyor? 2u delta v oluyor. 1 bölü 2 yani 1 bölü 2 u delta v oluyor. Delta v eşittir eksi 1 bölü 2 u.
İkinci dereceden türevi 1 bölü 2. Tas able does minimize. Evet, minimize ediyor şey. Şu ikinci dereceden Hessian fonksiyonu ikinci dereceden türevi. U star eşittir eksi 2 delta V olmuş oluyor. Şurada eşitliği yaparsak eksi 2 delta V olmuş oluyor U star. Delta 1 bölü 4 eksi 2 delta V'nin karesi. H, o zaman H yerine koyuyoruz tekrar. Şu denklemde U star'ı yerine koyuyoruz. Değil mi? H star ne çıkıyor? Delta V x eksi delta V kare çıkıyor. Delta V x eksi delta V kare artı dV bölü dt eşittir 0 olacak. Şu bizim genel denklemimiz. EJB ile Lyapunov fonksiyon arasındaki ilişki. Ondan sonra burada VT'yi buradan çekiyoruz. Vx dt. Şu da eşittir neye? Yani xt final state'te boundary condition neymiş? 1 bölü 4 x kare t'ymiş. 1 bölü 4 x kare t'ymiş. Şu iki denklemin ortak çözülmesi o zaman, değil mi? Problem. One way to solve Hamilton-Jacob equations based for the solution and the C is can be made to satisfy differential equations and boundary condition. Evet, ikisini de sağlaması lazım. Hem bu diferansiyel denklemi sağlayacak hem bu boundary condition sağlayacak. Let us assume at the form. İşte o zaman Lyapunov fonksiyonunda bir kuadratik bir tane terim atadık. 1 bölü 2 rxt rt xt'nin karesi diye bir kuadratik terim atadık şöyle. Rt bizim ağırlık katsayımız. X kare t'de enerji benzeri fonksiyon oluşturmak için. Bu enerji benzeri fonksiyona göre o zaman bunu çözmemiz lazım, değil mi? Bunun zamana göre türevi ne olur? R dot x kare bunu mesela atıyorum. X kare t. T find'da ne olur bu? T find'da rt x kare t işte 1 bölü 4'e eşit olursa x kare t'ler götürülür birbirini. Rt ne çıkar? Rt 1 bölü 2 çıkar, değil mi? Rt eşittir 1 bölü 2 çıkar. Şimdi found boundary condition. Rt final state'te 1 bölü 2 olmak zorundaymış. dv bölü dt artı delta. Şurada değil mi? Tamam. Delta v x eksi delta v'nin karesi dedik. Eşittir 0. 0. Bir de tamam. Bir de boundary final state şeyimiz var ve xt final yani t'de ne eşit olmak zorundaymış? 1 bölü 4 x kare t eşit olmak. Tamam. Şu ikisinin çözümü olmak diyor. Vt xt'ye Vt bizim fonksiyonumuz neymiş? 1 bölü 2 1 bölü 2 rt x kare 1 rt x kare dedik. O zaman ne olacak? xt yerine burada t büyük t koyarsak büyük rt ne olur? 1 bölü 2 büyük rt x kare eşittir. Şu x kare t olur. Orada yerine koyuyoruz zaten. State'i. X kare t eşittir ne oluyor? Şuna eşit oluyor. X kare t'ler birbirini götürüyor. Şunlar birbirini götürüyor. O zaman rt eşittir 1 bölü 2 oluyor. Ama finite state'de tamam. Delta ve bizim amacımız şunu çözmekti. Delta v bölü delta t. Delta v bölü delta t'yi nasıl buluruz? Vt şuysa. Bunun zamana göre türevi ne olur? 1 bölü 2 1 bölü 2 r'de atık kare oldu. Delta v ne olur? Delta v'de yerine yazarsak şunu. Bunun x'e göre türevi yani. Delta v'yi yazalım. Delta v eşittir 1 bölü 2 tane. O zaman ne olur? O zaman
rt çarpı x olur. rt çarpı x olur delta v. X'e göre kısmi türevi yani değil mi? O zaman x'e göre kısmi türevini, şunu x'e göre kısmi türevine göre yazarsak ne olur? 1 bölü 2 r x kare delta v r x oldu. Şurası r x kare oldu. Bir de delta v'nin karesi var. Delta v de şurada r x'in karesi. O da r kare t x kare. O da r kare x kare oldu. Peki şu diferansiyel denklemi çözeceğiz. R''ı yalnız bırakırız. Hani x kare parantezine alırız. Şöyle. Bak şimdi x kare parantezine alırsak ne olur bu? Burası 0 olamayacağına göre burası 0 olacak. Değil mi? O zaman biz şu denklem şunun çözümüne ulaşmamız lazım. Yani r' 1 bölü 2 r' 2 ile çarp her iki tarafı. R' artı 2 rt değişmez değil mi sonuç? Eksi 2 r kare. Al şunun çözümünü bul yani. Eşittir 0. Şu diferansiyel denklemin çözümünü bul. Gayet basit. Bunu MATLAB'de çözdüğümüzde rt ne çıkıyormuş? Ve de rt şurada da şu boundary condition girersek r büyük t. R büyük t'de 1 bölü 2 şu boundary condition'la birlikte. E üzeri t eksi e üzeri büyük t eksi t bölü e üzeri büyük t artı şu fonksiyon çıkıyormuş. Tamam mı? rt bunun çözümü. O da 1 bölü 2 neymiş o? 1 bölü 2 ha evet. R' 2 rt eksi r kare. Eksi 2 r kare. Tamam. Optimal kontrol law'da eksi 2 rt. Bir dakika şimdi ona bakalım. Hamilton ekvasyonumuz şuydu. Bakın. Delta v x eksi delta v kare değil mi? U eşittir eksi 2 delta v olmuş oluyor. Delta v'miz neydi? U eşittir eksi 2 delta v ise delta v'miz de rx'ti değil mi? Eksi 2 rx. Eksi 2 rx olmuş oluyor optimal kontrol açısı. R'yi zaten bulduk. Eksi 2 rx. X zaten bizim state durum vektörümüz. State'lerimiz. Şuradan r'yi çekmek bizim için yetiyordu. Bunu çözüyordu. O zaman optimal kontrol ne oluyor? Eksi 2 oradaki rt'nin değeri çarpı x olmuş oluyor. Tamam. O ortaya çıktı yani. U eşittir ne diyeceğiz? U eşittir eksi 2 rt. U star eşittir eksi 2 rt x'te. Geliyoruz orada. Şurada bunu yerine yazıyoruz. Değil mi? RT'yi geldik yerine koyduk şurada. Ya aslında şeyi bildikten sonra basit. Yani mantığını çözdükten sonra basit de. Şimdi zaten uygulamada biz bunu yapacağız. Göstereceğim ben size. Matrix Riccati equation demiş. Ha tamam. IQ problem may be stated as follows. Find optimal control of that minimized pi. Tamam. X'e eşittir ax artı b bu. Inverted double pendulum'u yaparken bunları sırayla uygulayacağız zaten. Tamam mı? Şu anda bir teorik bilgi veriyorum. Genel teorik bilgi. Tamam. Şimdi ax artı b tamam. Gayet basit. Şimdi kontrol eigen fonksiyonumuzu nasıl yazıyoruz? Lambda yerine delta vt yazıyoruz. İşte lambda yerine delta ve gradyanı yani şeyin gradyanı.
Lyapunov function, Lyapunov enerji function gradyanı. Şimdi transpozunu alıyor. Genel halde yazıda x'de eşittir ax artı b oldu ya. Bizim state denklemimiz. Artık yani multiple input output için çözmüş olacağız. Bu bizim sistem dinamiğimiz. Şu kısmı ekliyoruz kısıt olarak ve Lyapunov fonksiyonunu içerecek şekilde artı bizim şeyimizde neydi? Obje performans indeksimiz xt, yani phi aslında o performans indeksinin şey kısmı, integralden bağımsız olan kısmı phi olmuş oluyor. Phi eşittir xt tqx artı utp mesela. Bunlar vektör, bu vektör şu matris. Şu state vektör. Kaç tane gidiş bir şeyimiz varsa. Kaç tane de kontrol surface varsa. Şu matris. Tamam, bunu oluşturduk. Because of the quadratic nature. Tamam, şu denklem kuadratik yapıda. Evet. Şimdi burada RTA artı ATR'yi sağlamak değil mi? Evet, simetrik. Therefore, bu simetrik matris olacak. Şu simetrik ve diagonal. Diagonal olmuş oluyor. Delta V'yi tanımlamamız gerekiyor. Evet, Vx'te şöyle bir denklem. Vx'te x vektörümüz. Kuadratik bir fonksiyon tanımlayacağız değil mi? Kuadratik fonksiyon. State'lere bağlı. R matrisi. X'in transpozu. Evet, X'in transpozu Rx. Şöyle bir şey tanımlayacağız. Tamam. Bunun delta V olarak delta V olarak alırsak 2 çarpı x çarpı 2 çarpı rt çarpı x olacak. Tamam mı? 2 çarpı rt çarpı x oluyor. Kuadratik terimden bunu türevini alıyoruz ya, x'e göre türevini alıyoruz. 2 çarpı rt x oluyor. Peki bunun zamana göre türevi ne olur? Zamana göre kısmi türevi de dv bölü dt. Zamana göre kısmi türevi x. İşte şu r nokta t. Tamam. Peki biz şimdi normalde bu bütün basamakları uygulayacağız. Burada bu genelleştirilmiş form ya. Burada bütün mesela dh bölü u'ya göre bunun türevini almamız lazım. Şu ne olacak? Delta v'yi buraya implemente edince bu şekilde şu oldu. Şunu elde ettik. Tamam, şu fonksiyonu elde ettik. Bunun u'ya göre türevini almak, yani dh bölü d diyeceğiz. U starı bulacağız ya buradan. Eşittir 0 diyeceğiz. B çarpı delta V olur. Yani B çarpı delta V değil mi? U'yu gider şurası. A x'li kısım gider. B çarpı delta V artı. Şurada U bir terim var. Bunun U'ya göre türevi ne olur? Bu kare desek 2U. 2PU olur değil mi? 2PU olur. 2PU eşittir 0 olur. Aslında sembolik türev alıyoruz. Yani aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi P dedik, pozitif definite. Tamam, pozitif tanımlı. P matrisi pozitif tanımlı. Daha sonra şunu U'yu buradan nasıl çekeceğiz? U eşittir eksi B delta V bölü 2P olacak. Sonra eksi B delta B bölü 2P'yi geleceğiz, burada H yerine koyacağız. Bu optimali buluyoruz ya burada. Bu optimal eşittir. Yani şöyle gösterelim.
Eksi B delta V bölü 2P. Değil mi? Tamam, sonra U optimali gelip nereye yerleştiriyoruz? Şuraya yerleştiriyoruz. Burada U optimal delta V delta V transpozu AX 1 bölü 4 delta VT. Tabii implementation kısımları kaldı bunun. H yerine bunun türevini alınca, U'ya göre türevini alınca U star eksi B delta V bölü 2 çıktı. Sonra burada H'da yerine koyduk. H starı bu. Şurada U starı yerine koyduğumuzda onu yazıyorduk şimdi. H starın değerini yazıyorduk. Şu aslında şöyle. Şöyledir. Eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 P üzeri eksi 1 Maxis formunda ya, bunun inversi P üzeri eksi 1 B'nin transpozu delta V delta VT AX eksi 1 bölü 4 delta VT B P üzeri eksi 1 B'nin transpozu delta V artı X Q X transpose Q X X transpose Q X, tamam. Bunlar hep vektörel formda değil mi? Fonksiyon olduğu için şu matris vektör matris vektör Q matris vektör, tamam. Şunu yazdık. H star artı delta V. O zaman Hamilton-Jacobi equation ne oluyor? H star artı delta V bölü delta T. Delta V bölü delta T kısmı bölü zamana göre eşittir 0 oluyor. H star zaten şu. Aynen. Bunu biraz büyütebiliriz şöyle. Amacımız bunu çözmek. Bu denklemi çözmek. Şimdi evet, bu bir, şimdi şuna bakalım. V eşittir x dr x dr x, tamam güzel. Delta V eşittir 2r x dedik, tamam. Güzel. Onları yerine koyduğumuzda, şu delta V ve V'yi yerine koyduğumuzda şu eşitlik çıkıyor ortaya. Yani bunu yazalım. 2 çarpı x'in transpozu r ax x'i x'in transpozu rb p üzeri eksi 1 p üzeri eksi bir inverse, yani b'nin transpozu rx artı x'in transpozu qx artı x'in transpozu v dat x eşittir 0. Xt parantezine alırsak ra eksi r b p üzeri eksi 1. Bu algebraic Ducati equation'ı çözmemiz gerekiyor. Diferansiyel denklem şu. B'nin transpozu R artı Q eksi R dat. Şu cebirsel algebraic Ducati equation. Diferansiyel equation. Tamam. Orası 0 olamayacağına göre içerisinin 0 olması lazım. Eşittir 0 diyeceğiz. Şu denklem şu eşittir 0. Buralar 0 olacak. İster o
içerisinde sıfır olması lazım. Tamam. Şimdi o oradan geliyor işte. Şu 2RA artı A transport R bölü 2 simetrik olduğu için RTA eşittir ATR oluyor. R dot artı Q eksi R B T üzeri eksi 1 R artı R A artı ATR eşittir 0 oluyor. Evet, denklem buna dönüşüyor yani. RT artı eksi RT RT eşittir 0. Tamam. Subject to R time is equal to T olduğunda o zaman subject to şöyle 0 diyoruz. Final state'i o 0'a götürüyor diye. O da boundary condition oluyor. Bunu çözüyoruz. Matrix kat diye karıştırmış. Kat diye büyük yani nümerik olarak da çözersiniz bunu. Cebirsel olarak da çözümü var diyor. Low order sistemler için. O zaman buradan U-star'ı çekiyoruz. R'yi bulduktan sonra U-star neydi? U-star şuydu değil mi? Delta V'nin içerisinde R var ya. 2R'miz var. Delta V'nin içerisinde artık şu 2R'si olarak yazıyoruz değil mi? Eksi 1 bölü 2 P şunlar biliniyor zaten. 2 çarpı R çarpı X. Bizim amacımız neyi bulmaktı? Şu bizim K state variable equation diyor. X state'lerimiz ya, state vektörümüz. K'da bu bizim şeyimiz, katsayımız yani. K çarpı X, eksi K çarpı X diye besliyorduk ya. Eksi KX. Evet. Dolayısıyla oradan full state feedback solution çıkıyor. Şurada L'yi çözersek, R denklemi katlayıcı çözünce. Kat buradan geliyor. O zaman U-star'da neymiş? U-star eşittir eksi K transpose X. Eksi P üzeri eksi 1. Hemen yazalım onu. Şimdi MATLAB'de bunu nasıl yapacağız? Bunun MATLAB'de yapılması çok basit. Sadece LQR diye bir komut var. Bu zaten otomatik hesaplıyor. R matris dedik. Şu matris, şu vektör. State vektörü. Tamam. RB transport B üzeri eksi 1. In the form that is the perfect feedback control mark time weighted linear combination of the state variables. Evet, yapısı da bu, kontrolcü yapımız da bu. Ona U'yu çektik buradan. Kontrolcü yapımız da bu şekilde. Evet, aynen bu şekilde. Şöyle göstereceğim. Bütün state'ler yani bütün durumlar, sistemin bütün durum çıkışları feedback olarak buradaki kazanç sabitiyle çarpılıyor. Kazanç değişkeniyle çarpılıyor. Time ve weighted linear combination of state variables. Not the classical control theory, feedback state output. İşte klasik kontrol teorideki gibi değil bunu. Bu feedback yasasını burada besliyoruz sisteme. Burada da uygulaması var bir tane. Bunu da ben slide'a ekleyeyim. Şimdi bir tane de MATLAB'de uygulamasına bakalım. Teorik kısım bitti. Şimdi full state feedback dedik. LQR'de de full state feedback. X'leri K ile çarpıyoruz. Bir de şurada da bir regulation katsayımız var. Referans eksi deyip şu formatta kontrolcüyü tasarlıyoruz. Siz şimdi mesela yapacaksınız. Dinamik denklemleri biz ne haline getireceğiz? O inverted pendulumda state function şeklinde yapacağız. MATLAB'e state function diyeceğiz. Şu K'ya hesaplanacak optimal kontrol yasasını bulacağız. Amacımız o. Farklı kalıplar da var. Farklı kalıplarda da olabiliyor. Bunları deneriz yani. Scale reference, falan. Neyse, find optimal K, choose the characteristics, performance effort.
Bir performance var, bir de enerji actuated effort var. Biz bu ikisini ne yaptık? Zaten bunu teorik kısmında anlattım ben size. Kutupları, kapalı çevrim transfer fonksiyonu kutuplarını, yani şuradaki bunun öz değerlerini, matrisin e, öz değerlerini istenilen noktaya çekmemizi sağlıyor bu kontrol yasası. Dolayısıyla burada enerji ve performans şeyi var, trade-off var. İkisini de giriyoruz Objective Static Performance Index'e. U'yu, bu performans indeksi sağlayacak şekilde U'yu minimize edecek optimal kontrol yasasını bulmak amaç. Tamam, dediğimiz gibi işte evet, değerleri istemediğimiz için bu quality. Şu performansı şey veriyor, penaltı veriyor. Şu matris. Şu matriste actuator effort'a penaltı veriyor. Bunu minimize etmek amaç. Mesela bunu arttıracaksak, diyelim actuator effort'u daha çok önemsiyorsak bunu arttırıyoruz. Buradaki weight'i arttırıyoruz ağırlığı. Performansı çok istenilen seviyeye çekmese bile actuator effort'u minimize ediyor. Daha yavaş çözüyor. Eğer bunu ağırlık vereceksek, performansı çok iyi istiyorsak bu sefer enerji harcayacak. Daha fazla. O ikisi arasındaki tercihe kalmış. Artık biz onu kendimiz kontrol mühendisi belirliyor. Oradaki kriterleri kendisi ayarlamak gerekiyor. Yani bunun tam genel bir kesin çözümü yok. O yüzden uzlaşma problemi bu arada. Dolayısıyla bunu state bazında penaltı verebiliyoruz. Çünkü bu diagonal formda her biri x'in katsayıları, x'in katsayısı Q2, x'in katsayısı Q1. Bu şekilde ayrıklaştırılıyor. Dekompoz edilmiş. Burada da ağırlıklar var. Farklı ağırlıkları vererek buradaki hassasiyetleri ayarlayabiliriz. Kendi sistem içerisindeki state'lere veya kontrolcü akışına bağlı olacak şekilde. Şuradaki n'ler olmuyor. Yani bunlar sıfır olması lazım. O zaman da cross product devreye giriyor. İkisi bu arasında cross product sıfır yapmamız lazım. Birbirlerine olan bağımlılık olmadığını bahsediyoruz. Yani state ile durum değişkenlerimizle kontrolcü değişkenlerimiz arasında bağımlılık olmadığını varsayıyoruz. O yüzden oraya sıfır cross katıyor. Yani kovaryant birbirine göre değişmediğini varsayıyoruz. Fakat öyle problemler de var. Bunlar da advanced kontrol, yani çok ileri seviyede fragile, farklı hassas kontrolcüler tasarlanıyor da onlarda bağımlılık eşikleri, mesela kaotik kontrolcüler var. Onun için non-linear kontrol problemleri. Lineer modeli kurduk. QR katsayılarını belirleyeceğiz. Optimal gain seti de MATLAB'de K eşittir LQR yazarak o bizim şu ana kadar yaptığımız her şeyi MATLAB bunu otomatikman çözüyor. Sentezliyor. Diyorsun ki ben hassas, daha X state'leri daha hassas vereceğim. Bu Q'yu arttırabilirsin. Daha hassas vereceğim. Kontrol action'ı daha hassas vereceğim. O zaman R'yi arttırabilirsin. Ona göre sen belirliyorsun. Burada bir uygulamamız var. Uygulamamız var. Tamam, burada zaten anlattığımız konu performans ya da effort arasında yapıyor, uzlaşma sağlıyor dedik. Performans indeksimiz bu. Aynı şekilde bunları pozitif definite olarak seçiyoruz. Şu matrisleri belirlemek kalıyor yani. İşimiz matrisleri belirlemek oluyor. Şu Riccati equation'ı çözüyor. Algebra Riccati equation'ı. Aynı şekilde şu optimal kontrol yasasını eksi k eksi şeklinde besliyor sistemi. U olarak geliyor. Bunun Simulink bunu yapacağız. Sizin yapmanız gereken, burada başka bir örnek var. Burada mesela Mass Damper System örneği var. Mass Damper System'e göre algebraic Riccati equation çözüyor. Sonra burada, o yüzden dediğim burada matematika kullanmış mesela. Matematika da yapabiliriz. Ama MATLAB'de direkt LQR formülüyle bunu buluyor. K optimal state yasasını buluyor. Tamam. Force kısmını ayıracağız buradan. Sistem modelleme dersini almıştınız zaten. Oradan biliyorsunuz. Y eşittir Cx artı B. Şu state space equation'dan çekeceğiz. O dinamik modeli.